Amerika'dan herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Bugün biraz finans dünyası ile ilgili ama aslında hepimizin bir şekilde kulağına çalınan, özellikle son günlerde önemli bir konudan bahsedeceğim. Belki biraz ezber bozan bir konu olabilir. Takip edenler için özellikle. Normalde biliyorsunuz ekranlarda böyle savaş haberleri, jeopolitik krizler falan çıkınca yatırım dünyasında hepimizin aklına ilk gelen şey ne olur? Altına ne olacak? Altın fırlayacak mı? Yüzyıllardır en çok güvenli liman diyebildiğimiz, sığındığımız bir varlık kendisi. Peki ya size bunun özellikle krizin ilk anlarında pek de öyle olmadığını, hatta tam tersi olduğunu söylesem ki altını çok sıkı takip edenler ne dediğimi anlayacaktır, ne sorduğumu anlayacaktır bu cümlede. Son büyük savaşlar patlak verdiğinde altın yatırımcılarının çoğu güne tam da böyle bir şokla uyandı aslında. Güvenli liman dedikleri altın en kritik anda ilk darbeyi alıyordu son günlerde ve fiyatlar kıpkırmızıydı. Herkesin aklında da aynı soru haliyle. O güvenli limana ne oldu? Peki ama neden? Gelin bu videoda finans dünyasının en yaygın ezberlerinden birini bozalım birlikte. Savaş çanları çalmaya başladığında en çok güvendiğimiz altının neden önce düştüğünü, herkesin belki de gözden kaçırdığı o temel sebeplere değinelim. Ve inceleyelim istiyorum. Videoya böyle giriş yaptım ve sizden küçük bir ricam da olacak. 3 aydır YouTube kanalımı güncel tutmaya karar verdiğimden beri de böyle içerikler yapıyorum. Bu tarz içerikler önünüze düştüyse, beğendiyseniz takip etmeyi, like atmayı ve özellikle düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Özellikle yorumlarınızda karşılıklı bilgi alışverişi yapmayı, karşılıklı tartışmayı çok önemsiyorum ve çok hızlı bir şekilde de cevap vermeye çalışıyorum. Videonun başında da bunu sizlere paylaşmak istedim. Şimdi gelin videonun detaylarına bakalım. Şimdi finansal okuryazarlığın ilk derslerinden biridir bu. Uzmanlar da, profesyonel olarak ilgilenenler de anlayacaktır. Belirsizlik artınca yatırımcılar kağıt paralardan kaçar ve altına sığınır. Bunu hep duyarız. Ve bu neredeyse 5000 yıllık bir refleks diyebiliriz. Tarihsel olarak baktığımızda da bunu destekleyen bir sürü örnek var. İşte ne bileyim 11 Eylül'den sonra altının değer kazandığını biliyoruz. 2020'deki dünya pandemi şokunu yaşarken rekor kazandığını biliyoruz. Hatta Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken daha savaş başlamadan altının son aylarının zirvesine çıktığını biliyoruz. Ve daha bir sürü örnek, aklınıza gelen varsa da yorumda paylaşın. Milyonlarca yatırımcı da bu beklentiyle, bu bilgiyle pozisyon alıyor haliyle. Parasını ona göre yatırıyor. Fakat asıl sürpriz savaşın fiilen başladığı gün yaşanıyor. Örneğin Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonraki o ilk yükselişin ardından sert bir geri çekilme de yaşandı. Körfez Savaşı'nda da benzer bir durum olmuştu. Yani bu bir anormali değil, piyasanın defalarca tekrarladığı bir döngü aslında. İşte bu paradoksun arkasında, yani savaş anında o güvenli liman algısının sarsılmasının arkasındaki çoğumuzun da görmediği o güçlü bir dinamik yatıyor. Ve bu dinamiklerin ilki bize finans dünyasının gerçek kralının kim olduğunu da bir kez daha hatırlatan bir cinsten. Bu noktada bir an durmak istiyorum. Gördüğünüz gibi finans dünyası dışarıdan bakıldığında karmaşık görünüyor. Arkasındaki bu mantığı anladığımızda da taşlar yerine oturmaya başlıyor yavaş yavaş. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu analizden sonra en azından bu videonun bu bölümüne kadar kriz anlarındaki yatırım stratejiniz değişti mi? Yoksa sizin en güvenli liman dediğiniz başka bir varlık var mı? O zamanların popüleri Bitcoin'ler. Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşın lütfen. Hepsini tek tek okuyorum. Videonun başında da söylediğim gibi ve üzerine tartışmaya bayılıyorum.
Eğer bu tarz piyasaların perde arkasını aralayan ve bu tarz analizlerin devam etmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın deyip tekrardan videoma devam ediyorum. Savaş çıktığında da füzeler ateşlendiğinde küresel piyasalarda tek bir duygu hakim oluyor genelde: panik. Ve bu panik anında da büyük fonlar, uluslararası şirketler, hatta devletler bile tek bir şeye ihtiyaç duyuyor: acil nakit, yani likidite. Peki dünyanın en likit, yani en kolay paraya çevrilen varlığı nedir diye sorsam, altın mı? Hayır. Dünyanın rezerv parası olan Amerikan doları aslında. Kriz anlarında o meşhur nakit kraldır sözü, cash is power sözü yeniden canlanıyor adeta. Yatırımcılar nerede olursa olsunlar pozisyonlarını kapatıp en güvenilir para birimi olarak gördükleri dolara koşuyorlar. Bu küresel dolar talebi de dolar endeksini hızla yukarı taşıyor tabii ki. Dolar deyince de böyle çocukluk anım aklıma geldi. Eskiden işte biliriz, altın birikimi de yapar annelerimiz. Ki benim annem de ev hanımı olduğu için, ev çalışanı diyelim, olduğu için hani altın birikimi, altın günleri falan, o böyle zaman içerisinde dolara döndüğünü hatırlıyorum. Dolar birikimleri olduğunu hatırlıyorum. Hatta bu dolar yükseldiğinde liderlerin yastığınızın altındaki dolarları da satın, hani keşe çevirin dediklerini hatırlıyorum. Ve dolayısıyla bu tarz şeyler de bence hani doların gücünü de gösteriyor aslında, ya da yıllar geçtikçe o altının dolara switch ettiğini görebiliyoruz. İşte bu kritik bağlantı da tam da burada kuruluyor aslında. Altın küresel piyasalarda dolarla fiyatlanan bir emtia. Yani dolar değer kazandığında altının fiyatı diğer para birimlerini kullananlar için otomatik olarak pahalı hale geliyor. Bu da altına olan talebi düşürüp bir satış baskısı yaratıyor. Yani özetle krizin ilk şokunda yatırımcılar altın almaktan çok varlıklarını satıp dolar almayı, paralarını keşe çevirmeyi tercih ediyorlar. Altın da doların bu ezici gücü karşısında ilk roundu genellikle kaybediyor diyebiliriz, ama bu sadece madalyonun bir yüzü. Aynı anda işlemeye başlayan başka bir piyasa kuralı daha var ki, kuralı anlamak çok önemli. Finans piyasalarının belki de en meşhur ve en acımasız kuralıdır, öyle derler. Ve beklentiler satın alınır, gerçekleşmeler satılır. Peki bu ne demek? İlk ben de duyduğumda ne anlama geliyor bu falan diyorum. Şöyle ki, piyasalar gelecekte olması muhtemel olayları bugünden fiyatlamaya başlar. Bir savaşın çıkma ihtimali haftalar, hatta aylar öncesinden sinyallerini verir. İşte diplomatik gerilimler, sınıra yapılan askeri yığınaklar, tüm bu süreç boyunca aslında o tırnak içinde beklenti satın alınıyor. Akıllı para dediğimiz büyük yatırımcılar savaş riskine karşı yavaş yavaş altın biriktirmeye o zamanlar başlıyor. Bu dönemde de altın fiyatları yükseliyor ve çünkü piyasa en kötü senaryoyu, yani savaşın patlak vermesini fiyatlarına dahil ediyor. Peki savaş fiilen başladığında ne oluyor? O beklenen kötü haber artık manşetlere düşmüş, yani beklenti gerçeğe dönüşmüş oluyor. Piyasalar için bu hikayenin sonu demek. Haftalar öncesinden alım yapmış olanlar için artık karlarını alma, yani satış yapma zamanı gelmiş oluyor. Ve her savaşta da zengin olan bir kesimin olduğunu hepimiz bu matematikte, bu formülde biliyoruz haliyle. Artık piyasayı yukarı taşıyacak yeni bir beklenti kalmadığı için de önceden alım yapanların satışları başlıyor. Ve bu da tam herkesin altının fırlamasını beklediği anda fiyatların düşmesine neden oluyor otomatikman. Rusya-Ukrayna savaşı öncesi tırmanan altın fiyatları ve savaş başladıktan sonra görülen satışlar bu duruma mükemmel bir örnek. Piyasa söylentiyi satın almış oluyor, haberin kendisi ise satmış oluyor. Bu iki ana nedene ek olarak işin bir de herkesin etkileyen daha teknik bir boyutu var. Savaş sadece jeopolitik bir olay değil, aynı zamanda finansal piyasalarda devasa bir deprem etkisi. Hisse senedi piyasaları çakılıyor, riskli varlıklardan büyük bir kaçış başlıyor. İşte bu noktada da margin call, yani teminat tamamlama çağrıları dediğimiz şey devreye giriyor. Borç parayla, yani kaldıraçla işlem yapan büyük yatırımcılar ve fonlar pozisyonlarını hızla zarara girince aracı kurumları onlardan ek para istiyor. Peki bu acil nakit ihtiyacını karşılamanın en hızlı yolu nedir derseniz, elinizdeki en likit ve o ana kadar kârda olan varlığı satmak.
Çoğu zaman bu varlıkta savaş beklentisiyle zaten yükselmiş olan altın. Yani borsadaki zararlarını kapatmak isteyen yatırımcılar aslında hiç istemeseler bile altın pozisyonlarını satmak zorunda kalıyorlar. Bu da bir satış dalgası yaratarak fiyatları daha da aşağı çekiyor. Hatta bu durum sadece bireyler ve fonlar için de geçerli değil. Savaşa giren ülkeler bile artan askeri harcamaları karşılamak için Merkez Bankası rezervlerindeki altınları satmak zorunda kalabiliyor. Yani altın bu noktada güvenli liman olmaktan çıkıp herkes için bir likidite sağlama aracına dönüşüyor bu anlattığım hikayede bir yanda. Ve kısa bir ara daha vereceğim. Eğer içeriğimi gerçekten yararlı bulduysanız like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Haftada en az 3-4 uzun video ve hemen hemen her gün birden fazla kez de shorts video atmaya çalışıyorum. Kanalımı güncel tutmaya çalışıyorum. Bazı yorumları da görüyorum. İşte editle ilgili hatalarım oluyor ya da başka hatalar oluyor. Bunları tek başıma yaptığım için, yani bu kanalda bana yardımcı olan herhangi bir arkadaşım yok. Sadece her şeyi tek başıma ben yapıyorum ve edit konusunda da çok profesyonel olmadığım için bazen gerçekten bu ne ya olabiliyor. Hatta en sonki buraya da yazarım, Trump'a silahlı saldırı yaşandığında da o videoyu çok hızlı bir şekilde editleyip anlatıp güncel tutup yüklemeye çalıştığımda da görmüşsünüzdür. Birkaç tane yorum gördüm çünkü öyle. Artık kusuruma bakmayın, zaman içerisinde de daha iyi olacağımı düşünüyorum. Tabii ki sizin destekleriniz sayesinde deyip sorumla devam ediyorum. Peki tüm bunlar altının artık güvenli bir liman olmadığı anlamına gelir mi? Bence kesinlikle gelmez. Buradaki anahtar kelime zamanlama. Şimdiye kadar anlattığımız her şey krizin ilk şok dalgasıyla, yani kısa vadeyle ilgiliydi. Resimden biraz uzaklaşıp uzun vadeye baktığımızda ise altının neden binlerce yıldır tahtını koruduğunu anlarız. Savaşların devasa bir maliyeti var. Evet, ülkeler savunmak için para basmak zorunda kalıyor. Borçları astronomik seviyelere ulaşıyor. İşte savaşın tetiklediği enerji krizleri de küresel enflasyonu körüklüyor. Bunlar zaten kısaca son durumu özetleyen cümleler. İşte bu noktada altın asıl rolünü oynamaya başlıyor. Çünkü altın savaşın ilk gününün değil, savaşın yarattığı ve yıllarca sürecek olan o ekonomik enkazın benzetmek gerekirse sigortasıdır diyebiliriz. Çünkü merkez bankaları istedikleri kadar para basabilir ama istedikleri kadar altın üretemezler. Altının arzı sınırlıdır. Bu yüzden para birimlerinin değeri enflasyon karşısında erimeye başladığında, sisteme olan güven sarsıldığında yatırımcılar yeniden bu kez çok daha güçlü bir şekilde altına döner. Yani kısa vadedeki düşüş bir panik ve pozisyon kapatma hareketiyken uzun vadedeki yükseliş paranın değer kaybına karşı bir korunma refleksi. Zaten merkez bankalarının son yıllarda sürekli altın alıyor olması da bu uzun vadeli güvensizliğin en net kanıtı olur bence. Ve videonun sonuna doğru da savaş başladığında altının ilk başta düşmesi onun güvenli liman özelliğini kaybettiği anlamına gelmez özetle. Bu düşüşün arkasında konuştuğumuz gibi birincisi panik anında herkesin nakde, yani kral olan şu anki dolara koşması var. İkincisi piyasanın beklentiyi alıp gerçeği satması prensibi var. Ve üçüncü de piyasalardaki o zincirleme satışlar ve acil likidite ihtiyacı. İlk şok dalgası atlatıldıktan sonraki savaşın asıl ekonomik sonuçları, yani borçlanma, para basma ve enflasyon devreye girer ve altın orta ve uzun vadede gerçek parlaklığını göstermeye başlar. Unutmayın ki altına hiçbir şey olmaz demeyeceğim tabii ki. Unutmayın, altın bir sprint koşucusu değil, bir maratoncudur. İlk şok anında tökezleyebilir ama uzun vadede her zaman ayakta kalmayı başarır. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gerçekten sizin eklemek istediğiniz, benim eksik kaldığım, çünkü sadece işte 10-15 dakikada anlatmaya çalıştığım bir video sonuçta. Eğer eksik kaldığım, sizin eklerseniz daha güçlü olacak bir fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Çok hızlı bir şekilde cevap verip okumaktan da memnuniyet duyarım, her zaman dediğim gibi. Savaş ve kriz anlarında sizin tercihiniz yatırım aracı olarak hangisi oluyor? Ya da bu analizlerde gözden kaçırdığımı düşündüğünüz başka bir faktör var mı? Değerli görüşlerinizi lütfen yoruma bırakmayı unutmayın. Bu tarz analizler farklı bir bakış açısı sunan
konular ilginizi çekiyorsa da yorum bırakın. Lütfen Gülcan bir sonraki haftada bunu konuşalım deyin. Ben bunun üzerine çalışıp bir analiz metni çıkarıp sizinle böyle video karşısında paylaşmak çok isterim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, güvende kalın diyorum. Hoşça kalın.